Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Pançomuzun ikinci örneğiyle karşınızdayım. Biz baklava örnek diyoruz ama yabancılar buna elmas örnek diyorlarmış. Ben de yeni öğrendim. Aram modellerinden birisi. Aram model nedir diyorsanız da uzun uzun açıklamasını pançomda yapacağım. Şimdi gelelim bizim baklava örneğine. Evet, Ramazan'ın birinci günde baklava örneği vererek işkence ediyorum ama ne yaparsınız? Meslek icabı. Şimdi efendim 20 tane ilmek attım. Sonra birkaç sıra tersi ters düzü düzünden örerek şöyle bir küçük parça ördüm. Bu ters olan bölüm bizim örneğimizin düz bölümü olacak. Her zaman terste kalmıyor. Bu örnekte önde kalması gereken bir bölüm. Şimdi efendim 20 tane ilmeğimiz vardı. Yirmiden 4 çıkarttığımızda 16, 8, 8 yanlarda kalacak. Ters ilmek örüyorum. 8 tane, arada 4 tane düz ilmek öreceğim. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8. 4 tane düz ilmeğimiz var. Burası hem örneğimizi kurmamız açısından çok önemli. Bu 4 düz ilmeğimiz aynı zamanda da aralarda yapacağımız küçük burgular içinde önemli. Şimdi kalıyor 8 tane daha ilmeğim. Burayı da örüyorum. Tersi ters düzü düz şeklinde öreceğim ve bir sonraki ön bölümde buluşalım. Arkayı bitirdim. Tekrar öndeyim. Gidiyorum öne doğru. Burada 2 sıra daha aynı şekilde öreceğim arkadaşlar. Sekiz tane ters örüyorum. Dört tane düz öreceğim. Tekrar 8 tane düz örüyorum. Arkayı yine aynen tersi ters düzü düz öreceğim. Sonra tekrar ön bölüme gelip aynı şekilde örüp sonra tekrar aynı şekilde arkayı ördükten sonra yani yaklaşık bu sırayı saymayayım 3 sıra sonra buluşalım. Geldim efendim ön yüzüme ve şurada yaklaşık olarak hemen sayayım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıradayım. Şu baştaki bölümü saymadım. Sadece örnekli kısımda olan sırayı saydım. Burgumuz için. Burada şunu da söyleyeyim hemen. Burgu yapmadan da direkt elmas modeli veya bizim baklava dediğimiz modeli de yapabilirsiniz. Ben öyle yapmak istiyorum. Yıllar önce de birkaç yerde yapmıştım ve hoşuma gitmişti. Güzel duruyor. O yüzden öyle yapmaya karar verdim. İstiyorsanız direkt baklava kısmından da örneğimizi yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar tığ veya şiş ile veya şöyle şiş ucu ile şuradan 2 tane ilmeğini alıyor. Önde de tutabilirsiniz, arkada da tutabilirsiniz. Burada burgunuzu ne tarafa yapmak istediğinize siz karar vereceksiniz. Ben ilmeklerimi arkaya aldım. Şöyle devam ediyorum. Burayı düz öreceğiz. 2 tane ilmeğimi düz ördükten sonra şişimdeki 2 ilmeği tekrar diğer şişime aktardım ve dönüyorum. Yeni başlayanlar için burası biraz zor olabilir ama sakin sakin yaparsınız. Korkacak hiçbir durum yok. Birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi de ördüm. Şimdi yine aynı şekilde bir 8 sıra daha öreceğim ve o noktada sizinle buluşalım. Tersleri ters öreceğim, düzleri düz öreceğim. Hiçbir değişiklik yok. 8 sıra sonra buluşuyoruz. 8 sıra daha ördüm ve burgumuz bu halde. Şimdi yine burgumuzu yapacağız ama aynı zamanda da baklavamıza ya da elmas modelimize nasıl adlandırıyorsanız artık
Ben baklava diye alışmışım, baklava diye devam edersem kusura bakmayın. Böyle devam edeceğiz. Baklavamızı kurmaya başlıyoruz. Şimdi yine burgumuzu yapacağız. Aynı yöne doğru burgu yapmaya karar verdim. Her seferinde farklı bir yöne de yapabilirsiniz. Şu 2 tane ilmeğimi baştan çıkarıyorum. Diğer 2 ilmeğimi örüyorum. Ve çıkarttığım ilmeklerimi şuradan geri takarak şişime düzeltiyorum. Katlarımız önemli. Ve onları da düz örüyorum. Ve sıramın sonuna kadar ters örmeye devam ediyorum. Ve arkada da düzü düz tersi ters örüyorum. Ve artık geldik asıl örneğimize. Burayı anlatmamın nedenini de söylemiştim. Bu da bizim pançomuzda yer alacak. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bu miktarda yapmak zorunda değilsiniz. Bir tane de yapabilirsiniz. 5 tane de burgu yapabilirsiniz. Daha küçük burgular yapabilirsiniz. Daha kalın burgular yapabilirsiniz. Mesela ben 4 tane ilmeği vurarak yaptım. Siz 6'yı 8'i vurarak da yapabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Benim pançomda böyle olacak. Şimdi arkaya örüp dönüyorum ve başlıyoruz elmas modeline ya da baklava örneğine. Yanlarda 8 tane ters ilmeğim vardı. Ortada 4 tane düz ilmeğim vardı. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? 8 değil 7 tane ters ilmek ördüm. Burada bir tane ters ilmeğim kaldı. Burada şu 2 tane burguma ait olan düz ilmeği şişime alıyorum. Yine burgu yapıyormuşuz gibi. Arkadaki ters ilmeğimi de buradan bu tarafa aldım. Şu iyice de yaklaştırayım. Şunlar 2 tane düz ilmeğim. Bu da tek kalan ters ilmeğim. Şişleri değiştirdim. Yeniden düz ilmeklerimi diğer şişime aktardım. Burada 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Burada bir tane ters ilmeğim var. Bunu ters örüyorum ve burada başladık baklava örneğimizi ya da elmas örneğimizi örmeye. Ben tabii ki işi birazcık daha zorlaştırmak istediğim için burada pirinç yapacağım. İkili pirinç yapacağız. Burada arkadaki ters ilmeğimi şu sağ elimdeki şişime taktım. Şöyle tekrar göstereyim. Arkadaki ilk ters ilmeğimi şu var ya, şöyle arkadan şişime taktım. Bu 2 düz ilmeğimi de çıkarıyorum ve tekrar şişime geçiriyorum. Ters ilmeğimi öne aldım. Burada tabii ipimin katları çok katlı olduğu için düzeltmem lazım. Düzelttim. Ve şişime tekrar onu taktım. Ters ilmeğim şu an önde. Buradaki ters ilmeğimi öne aldıktan sonra 2 tane düzümden sonra ters örmüştüm. Pirinçte bir ters bir düz olacağı için öne aldığım ters ilmeğimi de düz örüyorum. Eğer burada elmas örneğinizi arasını boş örmek istiyorsanız ters örmeniz gerekiyor. Arasında da örnek yapmak istiyorsanız da yeni kurmuş olduğunuz örneğe bağlı olarak, mesela ben şu an pirinç kuruyorum, bir ters bir düz kurmak zorundayım. Şimdi tekrar geldim elmas örneğime, 2 tane düz örüyorum, kalan ilmeklerimi ters örüyorum ve arkada da tersi ters düzü düz örüyorum. Pirinçlerimi de tersi ters düzü düz örüyorum ve dönüyorum. Pirinçlerimdeyim. Tersi ters, düzü de düz örüyorum ve devam ediyorum. Ön sırada buluşalım.
Sıradayız. Yine bir tane ilmeğim kaldı terslerden. Burada da baklavayı yapmakta olduğum 2 düz ilmeğim var. Yine ikisini yer değiştireceğim arkadaşlar. Daha doğrusu üçünü yer değiştireceğim. Ters ilmeğim o tarafa giderken düz ilmeklerim de bu tarafa doğru gelecek. 2 ilmeğimi şişime taktım. Ters ilmeği de arkadaki şişime taktım. Yerlerini değiştirip aynı şişe geçirdim ve baklava bölümünü 2 ilmek düz olacak şekilde ördüm. Şimdi bakıyorum. Buradaki ilmeğim benim terste ama şimdi ben bunu düz örmek zorundayım. Buradaki ilmeğimi de ters örmem gerekiyor. O yüzden çünkü pirinç örüyoruz. Bunu düz örüyorum ve geldik buna. Üçüncü ilmeğimi de aradaki ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi burada 2 tane baklavamın kendi ilmeği var. 2 tane arkadan bu tarafa ait olan ilmeklerimden ters ilmeği sağdaki şişime aldım. Baklavamın 2 düz ilmeğini de soldaki şişime aldım. Tekrar aynı şişe aktardım ve açıyorum, bakıyorum. Benim elmas örneğimin arasındaki pirinçlerin sonuncusunu ters yapmışım. Bunu da düz yapmam gerekiyor. Hemen onu düz örüyorum. Bugün de şansınıza baklavalar, burgular, pirinçler, yani bayağı bir insafsızlık ediyorum. Kusura bakmayın. Örnek böyle denk geldi. Bunu düz ördüm. Yandaki 2 tane ilmeğimi de aynen düz örüyorum ve ters örerek devam ediyorum sıra sonuna kadar. Görüyorsunuz, başladı bizim örneğimizin açılışı ve aradaki pirinçlerimiz. Arkada da yine tersi ters düzü düz öreceğiz. Pirinçlerimizi de aynen ne görüyorsak tersi ters düzü düz öreceğiz. Bir sonraki sırada buluşalım. Şimdi de ben burada baklava örneğimi fazla büyütmeyeceğim. Çünkü kesilişini de göstermek istiyorum. Video ne kadar kısa olursa bizim için daha iyi. Şuradan hemen yine ön yüzdeyim. Yine beraberce nasıl yaptığımızı bir sıra görelim. 2, 3, 4 ve görüyorsunuz burada ilmek sayım 4'e düştü. Buradaki baklavayı istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben şimdi burada minik yapıyorum. Parçama göre dengeli bir duruşu olsun. Hem de anlamış olacağız zaten. Yeterli. Pançoda istediğimiz kadar büyütüp küçültebiliriz. Şuradaki 2 ilmeğimi, baklavamın 2 ilmeğini alıyorum. Kenardaki ters ilmeklerimden olan bir taneyi arkadan şişime takarak öne alıyorum. Baklavamın 2 ilmeğini her zaman düz örüyorum. Tersten sonra, zaten tersten kurmamızın nedeni de bu arkadaşlar. Düzden kursaydık şuradaki güzelliği yakalayamazdık. Buradaki terslerden sonra düz yaptığımızda baklavamızın kenarını kabarık bir örgü olduğu için çok güzel kendisini gösteriyor. Şurada da aldığımız ilmeğimiz var. Buradan bu tarafa geçirdiğimiz ilmeğimiz var. Bunu da daima ters örerek örgümüzü şaşırmadan devam edebiliriz. İlk ilmeğimizi aktardığımız, buradan bu tarafa aktardığımız ilmeğimizi daima ters örüyoruz. Sıradaki ilmeğimiz zaten pirinçti. Düz örüyoruz. Buradaki düzümüzü ters örüyoruz. Pirinç örneğini daha önce anlatmıştım. Kanalımda birkaç yerde var arkadaşlar. Bu da ikili pirinç. Teklisini de anlattım, ikilisini de anlattım. Tekli her sırada tersinin üstüne düz, düzün üstüne tersti. İkili de bir sıra tersin üstüne düz, düzün üstüne ters iken arkada ne görüyorsak onu örüyoruz. Düzü düz örüyoruz, tersi ters örüyoruz. Bu ikili olandan. Şimdi burada da sonuncuyu da pirincimizi örüyoruz. Ve yine geldik baklavamızın büyütme kısmına. Arkadaki ilmeğimi şişime aldım. Ters olan ilmeğimi
2 ilmeği kontrollü bir şekilde bıraktıktan sonra aldığım tek ilmeği de sol elimdeki şişime aktardım ve bakıyorum burada ters örmüşüm. Buradaki ilmeğimi de düz örüyorum. Arada zaten çift sayı olduğu için ters başladığımızdan dolayı buradaki de hep düz geliyor. Şimdi şuradaki 2 baklava kısmını da örüyorum veya elmas kısmını. Geliyorum buraya. 4 tane ilmeğim kaldı yine. Onları da ters örüyorum. Terste de tersi ters, düzü düz örüyoruz. Pirinçleri de aynen ne görüyorsak onu örüyoruz. Şimdi burayı ördükten sonra nasıl küçülteceğimi anlatmak istiyorum. Bizim şuradaki desenimizin arasında hemen sayalım arkadaşlar beraberce. Kaç tane ilmeğimiz olmuş? 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim olmuş. Buradaki bölümü istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi ben arkayı örüp geliyorum ve baklavamızı nasıl küçültmeye başlayacağımızı anlatıyorum. O noktada buluşalım. Geldik baklavamızı, elmas modelimizi küçültmeye. Baştaki ilk 4 ilmeğimi ters örüyorum. Orası bizim zeminimizdi. Ve arkadaki ilmeği alıyorum. 3. ilmeği şişime takıyorum. Kontrollü şekilde 2 ilmeği çıkarttım. 1, 2 şişime dizdim. Ve 3. ilmeği de şişime dizdim. Ve bunu aldığım, öne geçirdiğim tek ilmeği ters örüyorum. Şöyle ilmeğimin katlarından geçtim, düzelttim. 5. ilmeğim oldu, ters ördüm. Şimdi baklavamı 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ve sonra yine pirinç yapmaya devam ediyorum. Düz ilmek örmüşüm. Bunu ters örüyorum. İkinci gördüğümü düz örüyorum. Düzü ters örüyorum. Tersi düz örüyorum. Tekrar tersi, düzü ters, tekrar düzü ters ördüm ve tekrar düz ördüm ve burada artık ne yapıyorum? Yine başta yapmış olduğum işlemi yapacağım. Hemen bakıyorum. Şurada iki tane baklavamın ilmeğini şişime taktım. Sağ elimdeki şişime. Kontrollü şekilde çıkarıyorum. Hemen sol elimdeki şişime de tek ilmeğimi aldım. Diğer 2 ilmeğimi de sol elimdeki şişime aktardım. Ve 2 ilmeğimi örüyorum. Burada biraz katlar karışıyor. Düzelttim. 2 ilmeğimi ördüm. Baklavamın ilmekleriydi bunlar. Ve bizim baklavamızın zemini olan ilmek oluyor artık bu tek ilmek. Ters örüyorum. Diğer kalan ilmeklerimi de ters örerek sırayı bitiriyorum. Terste yine aynı şekilde tersi ters, düzü düz örüyoruz. Her sırada pirinçlerimize dikkat ederek ve ilmeklerimizin alış şekillerine dikkat ederek burayı iyice küçültüyoruz. 4 ilmek kalana kadar küçültüyorum ve buluşuyoruz. Resimde gördüğünüz gibi baklava gitgide küçülüyor. Modelimiz gitgide küçülüyor. Son işlemleri de beraber yapalım. Burada yine ilmeklerimizi değiştireceğiz. Arkadaki ilmeğimi alıyorum. Tek ilmeğimi. Yanındaki 2 ilmeğimi şişime alıyorum. Tek ilmeğimi de şişime dizdim. Ve tek ilmeğimi ters örüyorum. Baklavama ait olan 2 ilmeği düz örüyorum. Ve artık burada pirinç yapmıyoruz. Hiç kalmadı görüyorsunuz. Şu ikisini yine sağ elimdeki şişime aktarıyorum. Kontrollü şekilde
Şişimi çıkarıyorum. Arada kalan tek bir ilmeğim vardı. Onu da aldım. Tekrar sol elimdeki şişime 2 ilmeğimi aktardım. Baklavamın, elmas modelimin 2 ilmeğini düz örüyorum. Ve içten dışa aldığım ilmeği artık zemine ait olduğu için ters örüyorum. Ve bizim örneğimiz tamamlanıyor. Tersi ters, düzü düz örerek arkada ördükten sonra burgu yapmaya başlayabiliriz. Burada yaptığımız işlemlerin aynısını bu tarafta da yapabiliriz veya tek tarafta da yapabiliriz. Gördüğünüz gibi örneğimiz bu kadardı. Şuradaki mesafeyi istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Ben de büyük ihtimal şimdi pançoda örerken daha geniş bir alan olacağı için elimde daha geniş yapacağım burayı. Daha küçüğünü, daha büyüğünü yapabilirsiniz. Birçok yerde de kullanabileceğiniz güzel bir örnek. Tersini de göstermek istiyorum. Tersimiz böyle. Düzümüz de böyle. Size daha çok örgü ile, örnek ile ulaşabilmem için kanalıma katılıp üye olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir örnek olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.